Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Çanakkale ili Biga ilçesi Savaştepe köyünde 0'a 594 parselin incelemesini yapacağız. 1900 metrekare bir yer. Metrekare satış fiyatı 315 liradan gelmiş. Müşterimiz bize bu yer bu fiyata alınır mı diye soruyor. Cevap olarak bir araştırma yapacağız. Açıklamalar kısmında okuduğumuzda sanayiye 500 metre olduğu, Bursa Otoyolu'na 300 metre mesafede olduğu, hızlı tren hattına da 150 metre mesafede olduğu gösteriliyor. Pirinç tarlasıymış, çeltik ekiliyormuş. Dolayısıyla sulama kanalı da varmış. Yani tarımsal nitelikli olarak kullanıma uygun, otoyola yakın olması, yapılacak sanayiye de yakın olması hasebiyle de bir değer kesbediyor. Şimdi bu tarlamızın yine durumuna ve pozisyonuna baktığımızda etrafında komşu parsellerinde ne varmış? Metrekaresi 900 lira denmiş. 996 lira, 1000 lira. Yani bu bölge biraz daha merkeze yakın olduğu için biraz farklılık arz ediyor. Biz ilan sayfalarından bulmamız icap edecek. Önce bir tabii parsel sorgudaki yerinde görmüş olalım arkadaşlar. Muhtemelen arazi düz görünüyor ama biz yine rutinimizi devam edelim. Araziye baktığımız zaman ova tarzında düz bir arazi arkadaşlar. Bu arada çeltik ekilen yerler arkadaşlar sulak arazidir genelde. Pirinç suyu sever. Oralarda yetiştirilir. Su olmayan yerlerde çeltik olmaz. Sulu araziler de normal kıraç arazilere nazaran bir tık daha değerlidir. Zaten burada da bir akarsu var. Muhtemelen bu akarsuyla istinaden de sanki bu bölge arazi toplaştırması yapılmış gibi de görünüyor. Bütün parsellerin kadastro yolu var gibi arkadaşlar. Kadastro yolu kontrolünde yapacağız zaten birazdan. Yükseklik olarak baktığımızda bu köşe 20, 20, 20. Yükseklik hiç değişmiyor arkadaşlar. Arazi düz bir arazi. Şimdi kadastro kontrolünü bir yapalım. Kadastro yolu kontrolünü bir yapalım. Dediğim gibi çok net çıkmış parseller. Fiziken baktığımda yolları görüyorum. Fakat kadastro yolu olmadığını görüyorum arkadaşlar. Demek ki buradaki mevcut yollar ya sulama kanalı ya da tarlalara ulaşımı sağlayacak kendi içerisinde bölgede yollar fiili olarak açılmış arkadaşlar. Kadastro yolum yok. Ancak fiziki yolum var. Yani bir tarlanın satışında önemli olan etken neydi arkadaşlar? Aracımızla arazinin başına kadar gidebilmek idi. Biz bu bölgede incelememizi yaptığımızda 900 lira 1000 lira fiyat çıkıyor. Bize burayı satış fiyatı olarak metrekaresi 315 lira denmiş. Buna göre olayı incelemeye devam ediyoruz. Yerleşkeye yakın yerler genelde 1000 lira civarında gidiyor. Ana yola cephe olan yerlerden biraz uzak duruyoruz arkadaşlar. Sanıyorum bu bizim ilanımız. Bakalım burada. Metrekare fiyatı 345 TL'ymiş. Aynı bölgede. Burası kadastro yolu mu değil mi onu kontrol edebiliriz. 105 ada 49 parselmiş. Bu Aziziye köyündeymiş. Buna dikkat edelim. Aziziye bölgeye yakın. 105'e 49 parsel. Kadastro yolu gibi görünen yer aslında arkadaşlar. Burada bunu net görebiliriz. Bakın burada kadastro yolu gibi görünüyor. Ancak fiiliyatta girdiğimizde burası muhtemelen dere yatağıdır arkadaşlar. Burası akarsu zaten. Buradaki kısım bu bol ağaçlı yer muhtemelen dere yatağıdır. Şurada kadastro yolu var mı diye kontrol ettiğimde bakın açılmış olan yola göre bakıyorum. Kadastro yolu acaba oradan olabilir mi diye. Fiziki bir yol var orada. Orada kadastro yolunda olmadığını görüyorum. Benim tarlamda da kadastro yolu yoktu. Benimkiyle tam bir kıyas edilebilecek yer diyebilirim. Metrekaresi 345 liraymış. Bunun konum ve pozisyonuna, arazi düzlüğüne bir bakalım. Aynı bölge arkadaşlar. Arazinde yükseklik durumuna baktığımda 20-21 metre yükseklik düz bir arazi arkadaşlar. Yine fiili yolu var. Aynı benim tarlam gibi. Yola daha yakın. 145 lira metrekare fiyat verilmiş. Benimki 315 liraydı. Merkeze yerleşkeye daha yakın. Ve dere yatağının hemen kenarında, çayın da hemen yanında. Baktığımız zaman burası hem konum olarak hem merkeze yakınlık olarak hem çaya yakınlık olarak suya yakınlık olarak hem de ana yola yakınlık olarak benim tarlamdan bir tık daha değerli ve metrekare satış fiyatı da 345 lira.
fiyat istenmiş arkadaşlar. İyi bir örnek bulduk, iyi bir kıstas bulduk. Bu şekilde baktığımızda aslında istenen fiyatın da bizden yüksek olmadığına kanaat getirebiliyoruz. Bakalım burada metrekare fiyatı 300 lira bir fiyat verilmiş. Bu da yine Aziziye köyünde 105'e 23 parselmiş. 105'e 23 parsel dediğimizde arkadaşlar burada bunun bir üstü. Google'a aktaralım. Eğimini bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi eğim bir tık daha eğimli bir arazi fakat yine düz diyebileceğimiz çok fazla eğim olmayan bir yer. Eğimle ilgili nasıl hesaplandığını öğrenmek isteyen arkadaşlar kanalımda bulunan Google üzerinden arazi eğimini hesaplama videosunu izleyebilir arkadaşlar. Onu da burada belirtmiş olalım. Burası aslında benim iki tarlama nazarında daha kıymetli, daha değerli. Çaya cephe, ana yola yine yakınlık var. Yerleşkeye yakınlık var. Direkt köyden de her türlü imkanlarından da köyün yararlanabiliyor arkadaşlar. Kadastro yolu kontrolünü yapıyorum. Bu arazimin diğerlerine nazaran bir tık daha kıymetli olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arazinin şuradan geçen hem fiziki ulaşım yolu var, hem Çayadere'ye yakınlığı var, hem de köy yerleşkesine daha yakın. Diğer parselimizle kıyasladığımız zaman karayoluna da yakınlığı yine aynı şekilde söz konusu. Şimdi çok fazla detaya girmeden burada şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Benim buradaki parselimin metrekare fiyatı kaç liraydı arkadaşlar? 300 TL idi. Aslında benim fiyatım 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıktı. Eğer köy yerleşkesine yakın olan bu yer 300 liraysa hem de kadastro yolu varsa büyüklük olarak da baktığımızda kaç metrekareymiş? 3990 metrekare. Burada bu köy yerleşkesine çok yakın olmasından dolayı buranın şeye girme ihtimali de var arkadaşlar. Köy yerleşik alana girme ihtimali de var. Yani yapılaşma şartlarını sağlayabilir de burada. Bununla da ilgili şuna bakabiliriz. Çanakkale İl Özel İdaresi'nin sayfasına girdiğimizde imar sayfasında gördüğünüz gibi kadastro yolu burada net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Bakalım burada ne vermiş bizim parselimizle ilgili. Kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephe olması şartıyla demiş. Sorgulama yaptığımız parselin tamamı köy yerleşik alanı dışında kalıyorsa diye şartlar da koymuş buraya. Tarım alanlarında ne uygulayacağımızı tek tek bize yazmış. Köy yerleşik alan bilgisi olarak vermiş. 105 ya da 23 parselimiz köy yerleşik alanı içerisinde değilmiş. Dolayısıyla köy yerleşik alan içerisinde olmadığından dolayı yapılaşma şartları nereye bağlı olacak? Tarımsal nitelikli yapılar için geçerli olacak. Burası hangi sınıfa giriyormuş? Toprak arazi, toprak sınıfı olarak bir sınıf belirtmiş mi? Belirtilmemiş. Plan notlarına bir bakalım. Plan notu bulunamadı. Bu yerleşik alan dışında kalan bir parsel olduğu için biz buradaki kurallara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım buranın yapılaşma şartı var mıymış? Arkadaşlar bizim yerimiz muhtemelen özel ürün arazisine girecek. Çünkü çeltik ekiliyordu. Çeltik özel bir üründür arkadaşlar. Sulak arazilerde yetiştirilir. Muhtemelen sulak arazilerdeki yapılaşma şartlarına haiz olacaktır. Dikili tarım arazisi dediği üzerinde ağaç, elma bahçesi, işte ne bileyim fındıklık tarzındaki olan yerler. Diyor mutlak tarım arazileri ise tamamen tarım amaçlı kullanım yapılması istenen yerler. Hiçbir şekilde imara açılmasına rıza gösterilmeyen, tarımsal niteliğini korumaya çalışılan alanlardan bahsediliyor. Marjinal tarım arazisi dediğimizse daha çok imara açılabilir, tarımsal niteliğinden vazgeçilerek ilk imara açılacak yerler diyebiliriz. Tarımsal amaçlı bir yapı yapmayacaksak biz buraya, yani sadece ekim amaçlı, konut amaçlı bir şey yapacaksak bununla ilgili bir bilgi vermemiş. Daha detaylı bilgi almak istersek ilçe belediyesine, tarım ilçe müdürlüğüne, ile özel idaresine gidip bu konu daha net bir şekilde sorulabilir. Bakın şuradaki görülen çizgi de muhtemelen köy yerleşik alan sınır çizgisidir arkadaşlar. Bize zaten vermiş burada. Köy yerleşik alan içerisinde değildir dediği köy yerleşik alan sınır çizgisini burada belirlemişler. Diğer derslerimizden hatırlarsınız arkadaşlar. İmar planlarının üzerinde olan her türlü işaretin bir anlamı vardır arkadaşlar. Yani imar planı üzerinde görmüş olduğunuz bir şey nedir ne değildir diye kesinlikle bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu köy yerleşik alan içerisinde değilse biz yine incelememize kaldığımız yerden devam edebiliriz.
Burada metrekaresine 315 lira isteniyordu. Burada 350 lira metrekaresine fiyat isteniyordu. Bu tarlamız buraya nazaran daha kıymetli demiştik. Bu tarlamız da buna nazaran daha kıymetli. Bu tarlamızın da istenen fiyatı arkadaşlar metrekaresi 300 TL'ye geliyor idi. Dolayısıyla benden 315 liraya istenen yerin fiyatına nazaran daha iyi konumda, kadastro yoluna cephesi olan, köy yerleşik yere daha yakın, yola daha yakın olan bir yer 300 liraysa buranın da metrekare fiyatını 315 lirada bir tek yukarı bulabilirim. Ha, bu durumda almaktan vaz mı geçeyim? Değil arkadaşlar. Ha, dikkat ederseniz bu iki tarla arasında birisi 4 dönüm, birisi 2 dönüm. Yine bütçemiz durumu ortaya çıkar. Fakat buradaki yeri emsal göstermek suretiyle buradaki 315'lik yere metrekaresi 200, 220, 250 fiyat teklif edilebilir mi? Edilebilir. Yapılan araştırma sadece tarlanın fiyatını bulma noktasında değil, yapılan araştırmayı biz yine o bölgede fiyat pazarlığı noktasında da elimize bir done, bir koz alma mahiyetinde de kullanabiliriz. Burada metrekare fiyatı 819 lira demiş. Bu yüksek bir oran zaten. Bizim tarlamız bundan uygun. Yine köy yerleşkesinin merkeze yakın yerler. Bir diğer örneğimizde de söylemiştik aslında. Merkeze yakın yerlerde, yerleşkeye yakın yerlerde imar izni olan köy yerleşke alanı olabilir ya da başka bir amaçla imar izni verilmiş olan yerlerin fiyatına nazaran dörtte bir fiyat eder demiştik. Bu minvalde de baktığımızda bu bölgede 900 lira, 1000 lira metrekare fiyatları olduğunda bir tarlanın metrekaresi 250 TL civarlarında eder diyebiliriz. Burada neye ulaşmış olduk arkadaşlar? Bir bölgenin fiyatını hesaplarken hem o bölgedeki imarlı tarla arsa fiyatına bakıyoruz, hem tarlalardan emsal aynı benzer nitelikteki tarlaları karşılaştırmak suretiyle bizim tarlamıza ya pazarlık noktasında ya da fiyatını tespit etme noktasında bir değer tespiti yapmış oluyoruz. Evet, burada da artık biz müşterimize şunu diyebiliriz. Buradaki yeri bulduk. E, Bu yerimizde ilişkin olarak metrekaresi 300 liraya köy yerleşkesine yakın, aynı zamanda kadastro cephesine yolu olan bir yer var. Metrekaresi 300 liradan satış görüyor. Bu fiyatlara satılırken bizim oraya metrekaresi 315 lira değil de metrekaresi 250 lira civarında bir teklif götürülebilir. 200 lira civarında bir teklif götürülebilir denebilir arkadaşlar. Geleceğe yönelik yatırım noktasında bakmış olduğumuzda burada şunu söyleyebilirim. Bir önceki incelemiş olduğum tarla örneğinden biraz daha farklı olarak arkadaşlar. Biraz uzaklaştırdığım zaman bakın burada merkez bir ilçe var. Biga'ya çok yakın bir yer. Ana yola çok yakın bir lokasyonda ve etraf yapılaşması çok ciddi manada var. Yerleşik alanlar birbirine çok yakın ve gelecek noktasında potansiyel bir yatırım olabilir burası. İyi bir yer diyebiliriz. Yani metrekare fiyatında da pazarlık edilerek 200-250 lira civarlarında burası alınabilirse ya da bütçemiz uygunsa burayı almayı tercih ederiz. Bura alınabilir ve burası da şöyle bir baktığımızda kendisini gösteriyor arkadaşlar. Bakın bir sürü merkez yerleşik yer var. İlçeye de çok yakın. Çok kısa zaman içerisinde Çanakkale zaten göç alan, İstanbul tarafından çok yatırım alan bir yer. Merkez ilçeye de çok yakınlık, ana yollara da yakın olması buraya gelecekte farklı planların gelebileceği yakın zaman içerisinde burada farklı sürpriz gelişmelere gebe olabilecek bir tarla diyebiliriz. Burada tek sorunumuz ve sıkıntımız şu arkadaşlar. Sulak araziler tarımsal amaçlı biraz daha geç imara açılabilir. Belki açmamak için direnç gösterilebilir. Sulak olmayan yani pirinç ekilmeyen burada görmüş olduğunuz gibi daha kıraç alanlar öncelikli olarak imara açılması, buraların işte imara açılmadan tarımsal niteliğini korunması noktasında durum söz konusu olabilir. Bunun haricinde merkeze yakınlık, nüfus yoğunluğu fazla olan yere yakınlık, ana yollara yakınlık, ana arterlere yakınlık, ilçe merkezlerinin arasında kalma gibi birçok artı potansiyele de sahip. Geleceğe yönelik yatırım amaçlı bir önceki tarlamı bu tarlamı dediğimiz zaman buradaki tarlanın ona nazaran alınması daha mantıklı, makul diyebiliriz.
Sonuçta arkadaşlar elimizde bir bütçemiz var. Bu bütçemize nazaran baktığımızda bütün bunları kendi içinde ve kendi arasında farklı farklı bölgelerde incelemesini yapıyoruz ve buna göre benim amacım burada 3-5 yıllık vadede bir getiri elde etmek, bir para kazanmak. Bu getiri elde etmek ve para kazanma noktasında en potansiyel olan yeri bulmaya çalışıyorum. Bizim amacımız da burada bunları sizlere anlatarak biraz daha bilgi sahibi olmanızı sağlamak. Evet, bu tarla içinde söyleyeceğimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.